Arkadaşlar tekrar Ustadan Değerlendirmeler Ünitesi bölümünde sizin sorularınıza cevap vermek için tekrar karşınızdayım. Sağ olsun Fatih toparlıyor, ediyor, getiriyor, pişiriyor. Söyle bakalım güzel insan. Neymiş? Üstadım antrenmanla ilgili sen abartıyorsun, ütopik düşünüyorsun diyor arkadaşlar. Cevabın nedir? Ya antrenmanla ilgili hatta ben anladım bu sorunun nereden geldiğini. Yani şampiyon kafasıyla ilgili anlattıklarımız antrenmanlar, tekrarlar, uykular, gece hayatları, içkiler, şunlar bunlar hepsi. Ben anladım bu sorunun niye geldiğini. Ütopik düşünüyorum, hayal düşünüyorum. Arkadaşlar ilk önce şurada bir anlaşalım ya sizle. Niye biliyor musunuz? Eğer ben ütopik düşünüyorsam şu andaki bütün spor dallarını alın içine bakın. Sadece bilardo ile ilgili konuşmuyorum ben. Tamam ben bilardocuyum ve bu caddeleri geziyorum, dolaşıyorum, biliyorum. Ve üstüne basa basa da söylüyorum. Bilardo ile ilgili her soruya cevap var. İstediğinizi sorabilirsiniz, istediğiniz yerden gelebilirsiniz. Fark etmez. Açık çek veriyorum hepinize. Ustalar da sorabilir. Çünkü bir usta bana yazdı. Onu da paylaşacağım sizle. Acayip de hoşuma gitti. Sevindirdi beni. Bu neye işaret biliyor musunuz? Ustalar da izlemeye başlamışa işaret. Öpüyorum hepsini. Saygılarımı iletiyorum. Hep benim yol arkadaşlarım. Şimdi ben ütopik düşünüyorum öyle mi? Peki biz şeyleri ne yapacağız ya? Size soruyorum. Şu andaki mesela o kelimeyi gene kullanacağım. Yani bizim ben bunu annemden babamdan duydum. Sonra toplumdan duymaya başladım. Yani bekara kadın boşamak kolay. Yani adam gelir der ki hanımıyla problemi vardır birisinin. Böyle yapar. Oğlum ne çekiyorsun ya? Boşa gitsin. Ulan adamın 3 tane çocuğu var. Yaşantısı var. Düzeni var. Neyi boşa gitsin? Çünkü kendi o platformda değil. Bilemez. O yüzden de çok güzel kullanmış atalar. Bekara hanım boşamak kolay kelimesini aldım kulağıma küpe taktım. Şimdi ne alakası var bu kelimenin? Abi şunun da alakası var. Abi en kolay şey ne biliyor musunuz bu dünyada? Eleştirmek ya. Eleştirmek çok kolay. Şu elinde cep telefonu. Ya da bir elinde şöyle diyeyim ya bilgisayar basıyorum. YouTube açıyorum abi. Google açıyorum. Bunu mu bahsetmiş? Vay be şampiyon mu kafası mı? Ne anlatıyorsun lan sen? Böyle insan mı kaldı? Abi zaten bu adama yaşadığı hayat mübarek olsun. Benim o adamla alakam yok. Benim dediğim hayat ne hayatı biliyor musunuz? Benim dediğim hayat gerçekten şampiyon olmak isteyen bir adamın hayatını anlatıyorum ben. Ötekileri ayırın dedim zaten arkadaşlar. Size saygı duyuyorum. Güzel insanlar. Senin evin var, çoluğun var, çocuğun var, fabrikada çalışıyorsun, iş yerinde çalışıyorsun vesaire altını doldur. Ben sana bir şey söylemiyorum. Senin seçtiğin yere ben saygı duyuyorum ama siz bir daha ayrıntıyı geçiyorum yani ben şampiyonu anlatıyorum. I became very friendly with Muhammad Ali in the 70s. And Muhammad Ali worked his butt off. And I saw it firsthand. And I remember that there was a sports writer that was there in the gym when he was working out and he was doing sit-ups. And they asked him, how many sit-ups do you do? And he said, I don't start counting until it hurts. Now think about that. He doesn't start counting his sit-ups until he feels pain. That's when he starts counting. That is working hard. Şampiyon adam böyle olmak zorunda ya. Ne yaparsanız yapın. Gidin bakın. Bakın. Federer'e bakın. Nadal'a bakın. Michael Jordan'a bakın. Yani kimler geliyor aklıma ya? Futbolcuların hepsini saymadığım sabaha kadar sayarım saymak istesem. Şu anda videonun süresi yetmez. Bunlara bakın. Bu adamlar nasıl yaşıyorlar ya? Bir adam şampiyon nasıl olur şampiyon? Bodycisinden en üst çıtasına kadar. Yemin ediyorum size her saatleri belli. Yaptığı yaşantılar belli. Çektiği çileler belli. Ağlamaları belli. Gözyaşları belli. Annesiyle, babasıyla, akrabalarıyla ters düşmeleri belli. Oralara da geleceğim. O işin sosyal bölümünde ama şurada diyeyim. Oğlum başka iş bulamadın mı lan? Manyak mısın sen? Senden bir cacık olur mu? Zor iş, zor. Şampiyon olmak zor iş. Öyle telefon karşısında olmuyor. Olmuyor.
Günde en az yaptığınız işe, ki ben iyimser davrandığımı düşünüyorum, 10 saat zaman ayırmanız lazım. Başka türlü olmaz. Antrenmanlarla ilgili, hayatla ilgili ütopik düşünüyorsun, hayalcim. Evet, hayali düşünüyorum. Çünkü bu hayali zaten adı üstünde. Hayale ulaşmak için hayal kurmak lazım abi. Şampiyon olan adam eğer şampiyon olacağını düşünmezse olamaz ki. Olamaz. Hani öteki adam gelir eleştirir. Bir de şu var. Mutsuz insanların en güzeli şey ne biliyor musun? Belirgin özelliği. Mutlu insanları çekemiyorlar abi. Ben 50 yaşındayım ya. Ha, bu kadar tecrübe var. İnanın bir de yani bulunduğum alanla alakalı bir de bilgim var. Güvenin bana yani. Eğer insan mutsuzsa mutlu insanı çekemiyor. Ondaki sensörler böyle şey veriyor. Sinyal veriyor. Yani adamı dejenere etmek mi istersin? Adamı aşağı çekmek mi istersin? Arkadaşlar ben ütopik düşünmüyorum. Asıl gerçekçi düşünen benim. Şampiyon istiyorsan olmak, böyle olmak zorundasın. Ya da bu alanı terk et ya. Terk et. Fatih kardeşim, ben bu soruya gerçekten böyle cevap verebilirim yani. Dediklerimin arkasındayım. Bak bir daha söylüyorum. Dediklerimin her şeyin arkasındayım. Eğer bunu aklınızla düşünüyorsanız egonuz size şunu söyleyecek. Ne anlatıyor lan bu? Ama eğer adamsan, vicdanınla düşünüyorsan ne diyeceksin biliyor musun bu vicdan? Herif %100 haklı ya. Eğer böyle yapmazsan şampiyon olamazsın. Çünkü o zaman ne olurdu biliyor musunuz? Alemdağ Caddesi bir şampiyon. Kızılırmak Caddesi bir şampiyon. Her yer şampiyon olurdu ya. Ama öyle değil arkadaşlar. Naim Süleymanoğlu bakın aslanlar gibi kilosunun 3 kat ağırlığını kaldırdı ama bir tane çıktı. Last lift, not in the competition but of his career. 187 and a half for him, the same as Leonidas lifted. A 335 double, because of course he's got that advantage from the snatch. Can he do it? He's done it again. I do not believe this. The greatest exhibition of lifting we've seen in the Olympic Games for very many years, and done by the greatest lifter. The first man ever to win 3 Olympic gold medals. Ama bakın filmi var. İzleyin filmini. Nasıl olmuş? Nasıl oluyormuş? Adama ne büyük hastalıklar koydu, gitti halterlerin yanında yattı geceleyin. Avrupa Şampiyonası öncesi. Abi lütfen ya. Ya tüylerim şu anda diken diken. Yapmayın. Yapmayın da mantıklı olun. Öpüyorum sizi. Saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Yani eleştiriler de güzel ya. Öptüm. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.